Kemo kanalından herkese merhabalar. Evet, gördüğünüz gibi eninde sonunda istediğiniz oldu arkadaşlar. Hep istediğiniz, çok yorumlarda gördüm. Artık ben dedim bir an önce bunu çekeyim ve kurtulayım. Büyük ihtimal sorularınızı hepsinin cevabını alacaksınız bu videoda. Bu gördüğünüz iki muhteşem kulaklığı inceleyeceğiz. Tamamıyla sponsorsuz bir şekilde böyle tecrübelerime dayanarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, bu videoyu izleyen arkadaşlar da özellikle like butonuna tıklarlarsa beni çok memnun ederler. Hadi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Diğer videolarımda teknik verileri göstermemiştim ama burada şöyle bir özetsel olarak sizlere bir teknik verilerini göstermek istiyorum. Teknik detayları gösterirken bazı şeylerin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki modelde de Xbox'ta kullanamıyorsunuz. Buraya lütfen dikkat edin. Kullanım süreleri de yine acayip bir şekilde fazla. Razer'ınki 65 saatken HyperX'in 120 saat. Yani bu da böyle baya farklılık yapabilecek derecede. Razer 16 bit 48 kHz iken HyperX 24 bit 48 kHz. Lütfen buraya da dikkat edin. Bu özellikler can yakacak derecede özellikler. Çünkü ben 24 bit ile 16 bit arasında fark edebiliyorum. Ki büyük ihtimal sizler de fark ediyorsunuzdur. Aldığın zaman, kullandığınız zaman 24 bit çok fark eder arkadaşlar. Özellikle bunlara lütfen dikkat etmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ise malzeme kalitesinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Kafa bant kısımlarına baktığımız zaman bir tarafta deri, bir tarafta kumaş. Yine kulakçık pedleri de aynı şekilde bir tarafta suni deri, bir tarafta yine kumaş olarak sizlere geliyor. Hangisini daha çok tercih edersiniz derseniz ben kumaşı tercih ediyorum. Ama bu sefer yalıtımsal bir takım sorunlar oluyor. Bunu da zaten ileride değineceğim. Evet arkadaşlar, şuradaki ayar yerlerine bakın lütfen. HyperX'inki direkt olarak çelikken burada plastik bir yapı bizi karşılıyor. Yine yukarı doğru HyperX'te çelik olarak devam ederken sonrasında Razer'da ince bir çelik bizi karşılıyor. Yani malzeme kalitesi olarak baktığımız zaman HyperX'in çok daha ileri seviyede olduğunu görebiliyoruz malzeme kalitesi olarak. Hemen şöyle bu taraftaki yüzeyleri size göstermek istiyorum. Bakın. Alüminyum, plastik. Yani buralara da baktığımız zaman bir taraf alüminyum, bir taraf plastik. Üst tarafa baktığımız zaman Razer'ınki dikişliyken HyperX'inki normal. Bunu neden söylüyorum? Hemen şöyle göstereyim. Bakın burada da Razer'ın dikişli var. HyperX'in evet bu aralara girebilir. Razer'ın da buraya girebilir. Ama temizleme olarak kesinlikle HyperX çok daha iyi temizleme bakımından. Yani bir ıslak mendille sildiğiniz zaman daha hızlı temizlenirken Razer'ınki daha zor temizlenir. Ama HyperX'inki soyulabilme ihtimali varken Razer'da böyle bir şey söz konusu değil. Diğer malzeme kalitesi, yani şu yan çevrelere baktığımız zaman her ikisinde plastik olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan her ikisi de eşit. Tam şu tutma yerlerine baktığımız zaman arkadaşlar Razer'ınki yine plastik. Burada HyperX'te alüminyum başlık görebilirsiniz. Yine burada HyperX'in malzeme kalitesinin ne kadar iyi olduğunu da görmüş olduk. Şöyle her iki modelde malzeme kalitesi olarak baktığımız zaman kesinlikle HyperX malzeme kalitesi olarak çok daha iyiken Razer malzeme kalitesi olarak geriye düşmekte. Hazır buraya gelmişken şöyle tuş takımlarını da size göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlar tuş takımları işte ben aynı modeli aldım ama işte şu tuş yok bu tuş yok. Arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil. 2023 model aldıysanız sağ tarafında Smart Switch görebilirsiniz. Sol tarafında ise ses tekerleğimiz, açma kapama tuşumuz ve mikrofonu açma kapama tuşumuz mevcut olur. Yani yan tuşlar kesinlikle bu şekil olur. Bu modelde başka tarz maalesef şu anlık yok. HyperX'in de tuş takımlarını size göstermek istiyorum. Biraz daha sade. Ses açma kapaması yine sağ tarafta gördüğünüz gibi. Sol tarafta ise mikrofon açma kapama ve kulaklığı açma kapama tuşumuz mevcut. Burada Smart Switch yok çünkü bu kulaklık herhangi bir şekilde telefona ya da başka bir şeye bağlanmıyor. Dongle'la isterseniz bağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, her iki modelin de konforuna bakacak olursak gördüğünüz gibi Razer'da şöyle bir açıklık mevcut. Hemen zaten siz bunu görebiliyorsunuz. HyperX'te ise burası kapalı arkadaşlar. Yani biraz daha baskı varmış gibi gözükebilir sizin gözünüze. Ama durum gerçekten bu şekil değil. Razer'ın kafaya baskısı çok daha iyiken HyperX'in kafaya baskısı çok daha az. Yani kafaya tutunma bakımından Razer çok daha iyiken HyperX'in kesinlikle iyi değil arkadaşlar. Peki kullanırken hangisinde daha rahat edersiniz derseniz de kesinlikle ben HyperX'i tercih ederim. HyperX'in daha rahat böyle, yani kafaya çok fazla baskı uygulamadığı için daha rahat ediyorsunuz. Ama yalıtım olarak ise Razer burada çok daha öne çıkıyor. Burada bunu da belirtmiş olayım. Yani Razer'ın yalıtımı iyiken, kafada tutunması iyiken HyperX'in kafada tutunması kötü. Ama rahatlığı iyi. Yani burada tamamıyla yine sizin tercihinize kalmış durumda. Evet arkadaşlar, kulakçık ayarlarına baktığımız zaman kesinlikle ikisi de aynı. Bunu da burada söylemiş olalım. Belki birileri sorabilir hani başka bir ayar yapılıyor mu diye. Bir de kulakçık pedi sorunu var. Razer'ın kulakçık pedi, yani 2023 modelinin üreteni yok arkadaşlar. Yani ben en son görmedim.
Sadece VC markasının, şunu da göstereyim. Bu VC markasının ürettiği bir tane model var. O da artık çoğaltacağını söylemişti en son mail attığımda. Bu markanın haricinde ucuz bir şekilde bunun kulak pedini bulamazsınız. Ama HyperX'inki fazlasıyla bulunabiliyor. Bunu buradan söylemiş olalım çünkü kulakçık pedleri, yani buralar çoğunlukla eskiyor. Hepimizin bildiği üzerine. Bunu da söyledim ki belki faydanıza dokunur. Araya giriyorum, hemen söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın, Razer'ın kulak içi derinliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar kısa. Yani şöyle baktığımız zaman bir boğuma bile gelmiyor. Bunun neden olduğunu söyleyeceğim. Bakın şimdi HyperX'inki gelelim. Şöyle koyabilirsem eğer. HyperX'inkine bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birinci boğum, parmağımın birinci boğumunu geçti. Biraz daha ileride. Bunu neden gösterdim arkadaşlar? Benim sağ kulağım güreş sporuyla uğraşırken kırılmıştı. Sağ kulağım kepçe tarzında, sol kulağım normal. Razer'da sağ kulağım kepçe olduğu için ve derinlik az olduğu için sorun yaşadım. Kulağım ağrımaya başladı. Ama HyperX'te herhangi bir sorun yaşamadım. Bunu burada özellikle sizlere söylemek istedim. Böyle bir sorun yaşayacak arkadaş illaki olacaktır. Razer'da kesinlikle kulağı kepçe olanlar bir daha düşünsün ya da gitsin denesin. HyperX'te ise kulağı kepçe olan arkadaşlar rahatlıkla alabilir. Performans açısına geldiğimiz zaman HyperX gecikme bakımından çok daha iyi. Ama bu gözle görülür, yani kulakla işitilir derecesinde mi? Orası tartışılır. Kesinlikle ben fark etmiyorum. Ama ikisinde de ses profilleri farklı. Ne demek yani bu? HyperX kesinlikle FPS oyunlarında daha iyi. Yani adımları sezdiriyor. Bu bas eksikliğinden dolayı mı tam olarak bilmiyorum ama yine de adımları seziyorsunuz. Bu bas eksikliği olup da nasıl seziyorsunuz gerçekten bilmiyorum ama sezdiriyor size. Yani uzak mesafedeki adımları bile rahat bir şekilde duyabilirken Razer'da o bas, o hengame arasında FPS'te kesinlikle bu biraz böyle arka planda kalıyormuş gibi geliyor. Bu tamamıyla kendi deneyimlerimden bahsediyorum size. Ama film izlerken, işte hikayeli oyun oynarken de HyperX inanın bana hiç tat vermiyor. Yani HyperX burada çok gerilerde kalırken Razer çok ileride kalıyor. Ama FPS'te birazcık daha HyperX iyi. Yani burada tamamıyla tercih size kalıyor yine. Bağlantı konusuna gelecek olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi HyperX'te hem USB hem de Type-C şeklinde bağlantı türlerimiz mevcut. Yani dönüştürücü olarak kullanabiliyorsunuz. PlayStation 4, PlayStation 5 her ikisini de kullanabiliyorsunuz. Mesele telefonlarda. Telefonlara geldiğiniz zaman maalesef HyperX'i iPhone'larda kullanamıyorsunuz ya da iPad'lerde yine kullanamıyorsunuz. Razer ise Bluetooth olduğundan dolayı rahatlıkla istediğiniz her yerde iPhone'unuzda, Samsung'unuzda, yani o tarz telefonlarda rahat kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bu bağlantı noktasında Razer çok daha iyi durumda. Bunu da burada söylemek istedim. Sevenleri için 7.1'den de biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Razer'ın 7.1'i THX, artık nasıl okunur tam olarak bilmiyorum, 7.1'i mevcut. HyperX kulaklığın ise DTS 7.1 mevcut. Hangisi daha iyi diye sorarsanız ben kesinlikle Razer'ı tercih ederim. Razer'ın 7.1'i çok daha güzel ve equalizer ayarlarıyla daha doygunlaştırabildiğiniz bir yazılıma sahipken HyperX'in 7.1'i daha böyle bir yapaylılık katılmış içine diyebilirim. Evet arkadaşlar, benim tercihim ne olur diye soracak olanlar illaki olur diye düşünüyorum ben. Bu yüzden bu soruya da hızlı bir şekilde cevap vermek istiyorum sizlerin huzurunuzda. Ben kulaklık kullanımını iki şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Birincisi eğlence için oluyor. İkincisi ise iş, araştırma açısından oluyor. Eğer ilkine baktığımız zaman, yani eğlence kısmına gittiğimiz zaman sanki Razer bana biraz daha iyi geldi. Yani nasıl diyeyim, işte bu bas olayı var ya, 7.1'in de daha iyi olması bana Razer'ı daha böyle ön plana tuttu. Ama araştırma, iş için olduğu zaman her zaman HyperX'i kullanıyorum. Çünkü kafada durması daha rahat. Bana baskısı kurması daha rahat. Beni daha rahat hissettiriyor. Ve kulaklarım kulak pedi içinde daha rahat duruyor. Terlemesi yok. Razer'da biraz daha böyle bir kafaya sıktığı için terleme yapıyordu. HyperX daha rahat. Özlü konuşmak gerekirse HyperX daha rahat olduğu için ben HyperX'i tercih ediyorum. Genelde araştırma, iş için kullandığım zamanlar. Ama eğlence kısmında ise Razer çok daha iyi bir seviyede kesinlikle. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlattık. Eğer gerçekten video sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni atıp ya da abone olabilirsiniz. Bunu da lütfen benden eksik etmeyin. Benim anlatacaklarım bu her iki kulaklık için bu kadardı. Sizlerin düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Her zaman yorumlara açığız. Birbirimize destek olup daha iyi seviyelerde kulaklık almamıza yardımcı olacağız. Ben de bir insanım. Benim de hatalarım olabilir tabii ki de. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.